Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda saksılarımızı yenileyeceğiz sizinle birlikte. Gördüğünüz gibi eski saksılarımızdan bir tanesini punch nakışıyla kapladık, bir tanesini de boyayarak yeniledik. Şimdi nasıl yaptığımızı detaylı olarak size anlatalım. İlk olarak punch nakışıyla kapladığımız saksımıza bakalım. Benim böyle siyah bir saksım vardı, onu kaplamak istedim. Sadece yanlarını punchla kaplayacağım. Altına da bittiğinde bir keçe koyacağım. Yani altı olmayacak. Sadece yanlarını punchla yapacağız. İlk olarak kumaşımı hazırlayarak başlıyorum. Kumaşımı kesmek için ölçülerimi alıyorum. Şimdi burada direkt size ölçüleri vermiyorum. Çünkü siz kendi saksılarınıza göre yapacaksınız. Ancak ölçü alırken birleştirmek için kullanacağınız dikiş payını ve punch nakışı yaparken de kumaşın küçülme payını da hesaba katarak ölçüyü bol almanızı öneriyorum. Ben sadece yanlarını yapacağım için hem eninden hem boyundan ölçümü aldım. Herhangi bir taban ölçüsü vesaire almıyorum. Aldığım ölçüleri de kumaşta işaretleyip kumaşımı keseceğim. Şimdi kumaşımı kesiyorum. Kumaşımı kestikten sonra da punch nakışıyla işleyeceğim modeli çiziyorum. Videonun başında da gördüğünüz üzere ben farklı renklerden parçalı bir nakış işledim. O yüzden gelişigüzel bir şekilde böyle şekilsiz parçalar çiziyorum kurşun kalemle. Tamamladıktan sonra da şimdi artık nakışı işlemeye başlayabiliriz. Kasnağa kumaşımı yerleştiriyorum. Punch nakışı işlemeye başladıkça ve kasnağı da böyle kaydırdıkça aslında kasnağa germekte zorlanacağız. Bu zorlaşacak. Ancak benim elimde şu an kasnaktan farklı bir çözüm yok punch nakışı işlemek için. O yüzden de maalesef kasnağı kullanacağım. Kasnakta bu daha önce yine göstermiştik eski videolarımızda. Punch nakışı için özel kasnaklardan. Yeşil renk ipimi aldım. Şimdi punch nakışıyla punchlamaya başlayacağım. İpi iğneye geçirdiğimizi ve punch nakışının püf noktalarını daha önce birçok punch nakışı videosu aslında yayınladık. Birçok kez paylaştık. O yüzden de tekrar yine bu videoda anlatmayacağım. O videolarımızdan bazılarını yukarıdaki kartlara ekliyorum. İpi iğneye nasıl geçirdiğimizi ve punch nakışının püf noktalarını buradaki videolardan izleyebilirsiniz. İğneye ipi geçirdikten sonra nakışımı işlemeye başlıyorum. Çizdiğim çizgilerin içini doldurarak devam edeceğim. Videolarımızın birinde punch nakışını iğnedeki vida yardımıyla nasıl ince ve kalın yapabileceğinizi anlatmıştık. Şimdi yukarıdaki kartlardaki videodan zaten görebilirsiniz. Şimdi ben bu projede farklı kalınlıklarda işlemeler yapacağım. Parçalı olduğu için de böyle inceli kalınlığı işlemenin güzel duracağını düşündüm. O yüzden de ara ara vidayı oynatarak işlemelerimi yapacağım. Yeşille yaptığım ilk nakışı 3-5 numara arasında yapmıştım. Şimdi daha kalın bir nakış yapmak istiyorum bu turuncu ipimle. O yüzden numarayı artırıp vidayı en sona çekiyorum. Burada önemli olan vidayı çektikten sonra da işlemeyi yaparken iğneyi tamamen batırmaya dikkat etmek. İğnemi tamamen batırarak nakışımı işlemeye başlıyorum. Böylelikle istediğim kalınlıkta nakışı elde edeceğim. Şimdi nakışımı tamamladım. Arkasını çevirdiğimde şimdiye kadar ne demek istediğimi ilk defa punch nakışı videosu izleyenler daha iyi anlayacak. Bakın gördüğünüz gibi biri daha ince, biri daha kalın. Bundan sonra da yine aynı şekilde bazılarını ince, bazılarını kalın yaparak devam edeceğim. Evet, şimdi işlemenin yarısına geldim. Burada bir tekrar iğnenin vida detayını anlatmak istiyorum. Böyle farklı renklerde ve farklı incelik kalınlıklarda nakış işlemeleri yaptım ben. Şöyle daha yakından göstereyim anlamanız için. Bunu nasıl yapıyorum?
daha önce de bahsettiğim gibi iğnenin vida numaralarıyla oynadığımda nakışın kalınlık inceliği değişiyor. Örneğin en sona aldığımda daha kalın oluyor. Normal incelikte bir nakış yapmak için 3 ile 5 arasına alıyorum genelde. Yani 4'e getiriyorum. Buradakiler gibi böyle daha orta kalınlıkta bir nakış yapmak için de ortaya getiriyorum vidayı. Evet, şimdi bitirdim tamamen nakışlarımı. Şöyle daha yakından işlemeleri göstereyim. Yine daha önceki videolardan bileceğiniz üzere tutkalla arkadan yapıştırma işlemini yapacağız punch tamamladıktan sonra. Punch tutkalım var. Bunu birçok hobi mağazasında bulabilirsiniz. Onunla yapıştırıyorum arkasını. Bunu yapmadığımız zaman bildiğiniz gibi punch nakışının açılma ihtimali var. O yüzden de bunu mutlaka punch'ımızı tamamladıktan sonra yapıyoruz. Tutkalımı döktüm. Bir sünger yardımıyla iyice dağıtıyorum. Her yerin tutkalla kaplanmasını sağlıyorum. Şimdi de öncelikle uzun kenarları yapıştırarak düzelteceğim. Düzgün bir şekilde yapıştırmak için parça parça kestim ben bu kenarları. Kuvvetli bir yapıştırıcıyla bu parçaları tek tek yapıştırıyorum. Tüm parçaları yapıştırdıktan sonra kısa kenarları da birleştirmeden önce burayı tamamen kapatmak için arkasına bir tele yapıştıracağım. Telamdan uygun ölçülerde bir parça kestim. Burada punch'ta işlediğim parçanın üzerine koyarak üzerinden ütüyle geçerek teleyi yapıştırıyorum. Şimdi en son kısa kenarları birleştirmek kaldı. Onları da dikiş makinesiyle birleştireceğim. Birleştireceğim yerden iğneliyorum ve tam punch'ın bittiği yerden dikmeye çalışıyorum. Şimdi burada dikişi yaparken çok dikkatli olmam lazım. Kalın olduğu için tam bittiği yerden birleştirmek gerçekten çok kolay değil. Birkaç denemeyle yapabileceğinizi düşünüyorum ama tam böyle punch'ların bittiği yerden dikilmesi daha düzgün gözükmesine sebep oluyor. O yüzden de ben de dikkatli bir şekilde dikiyorum. Diktim ve ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kılıfım hazır. Tam istediğim gibi birleşmiş. Böyle saksıma da sonrasında geçirdim. Tam istediğim gibi böyle bir kılıf oldu. Çok da hoşuma gitti. Saksının altına da dediğim gibi böyle bir keçe koydum. Şimdi de boyayla yenilediğimiz saksımıza nasıl yaptığımıza geçebiliriz. Benim saksım beyazdı ama ben hatalarını da kapatmak için tekrar beyaza boyamak istedim. Reach Multi Surface'ın antik beyazıyla saksımı boyuyorum. Her zamanki gibi 2 kat boyama yapacağım. İçine zaten ben başka bir saksı koyacağım için bunun için tamamen boyamıyorum. Sadece böyle görünmesin diye 1-2 parmak kadar içinden boyama yapıyorum. Beyaz boya kuruduktan sonra şimdi süsleme kısımlarına geçebiliriz. Alt kısmını böyle yine 1-2 parmak kadar ben hardal sarısına boyayacağım. O yüzden kağıt bandımı aldım. Sarı boyayacağım kısma kadar işaretledim ve buraya kağıt bant yapıştıracağım ki düz bir boyama yapabileyim. Kağıt bandı böyle düzgünce yapıştırmaya çalışıyorum. Şimdi artık bu kısmı sarıyla boyamaya geçebiliriz. Ben Art Deco'nun puslu sarısını kullandım. Yine burada 2 kat sarı boyayla burayı boyuyoruz. Son olarak da siyah kalemle biraz daha hareket vereceğim bu saksıya. Daha böyle modern çizgiler oluşacak. Edding 750 paint marker'ım var. Şimdi böyle bu etrafından gelişi güzel çizgiler çiziyorum. Birkaç kez böyle kalemimle etrafından geçiyorum. Burada çok düzgün çizgiler istemiyorum. Daha böyle modern durması için gelişi güzel çiziyorum.
Ve son aşamada da her zamanki gibi boya ile işlemlerimizde vernik oluyor. Şimdi de vernikleme aşamasına geçiyorum. Ben Art Deco'nun mat verniğini kullanıyorum her zaman. Mat olması benim gerçekten hoşuma gidiyor. Parlak vernikleri çok sevmiyorum. O yüzden de Art Deco'nun mat verniği ile saksımı vernikliyorum ve tamamlıyorum. Umarım bu haftaki videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bize yorumlarınızı iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.